Okay? Okay. Şükran. Selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi de sağlığı da yerindedir. Şu arkadaki dolmuşla Amman'dan Madaba ismindeki şehre geldim. Ölüdeniz videosunu izleyenler, yani Lut Gölü'ne gittiğimiz o videoyu izleyenler Madaba şehrini hatırlayacaktır. Buraya gelecektim ama pas geçmek durumunda kaldım. Daha sonrasında burayla ilgili şunu öğrendim. Ürdün'deki Hristiyan halkın... Yes. Hello. Hello. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şükran. Of, valla falafeller yapılıyor ya. Bir güzel bir kahvaltı yapalım. Çok güzel koktu. Ürdün'deki Hristiyan halkın önemli bir bölümü Madaba şehrinde yaşıyormuş. Yani şehrin hatta çok büyük bir kısmı Hristiyan halkmış. Bunu merak ettim. Önemli tarihi yerleri varmış. O yüzden dedim ki geleyim, göreyim. Amman'ın kuzey otobüs terminalinden toplu taşıma araçları kalkıyor. 1 dinara buraya geliyorsunuz. 30 kilometre bir mesafesi var Amman'dan. Trafiğe bağlı olarak tabii geldiğiniz sürede değişiyor. Bu videoda Ürdün'de yaşayan Arap Hristiyanları birazcık tanıyacağız. Tarihi yerleri gezeceğiz. Elimden geldiğince hem şehri hem sokakları hem tarihi yerleri göstermeye çalışacağım sizlere. Videonun başında şunu da söylemek istiyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Beni tanımayanlarınız için ben Burak, ismim Burak. Bir süredir dünyayı dolaşıyorum ve kendi çapımda videolar çekiyorum. Maceralarımı paylaşıyorum. Güney Amerika'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara birçok yerden videolar var kanalımda. Girip bakabilirsiniz, maceralarımı izleyebilirsiniz. Beğenirseniz abone olun, destekleyin. Desteklerinizi bekliyorum dostlar. Hem beni yakından tanımış olursunuz hem gezi tarzımı görmüş olursunuz. Yani net bir tarzım yok. Elimden geldiğince bütün maceramı paylaşmaya çalışıyorum. Şu an sabah erken, o yüzden dükkanlar daha yeni açılmaya başlıyor. Bir saate falan canlanır diye düşünüyorum sokaklar. Çöpleri buraya biriktirip koymuşlar. Sanırım çöp arabası geliyor, tak 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 hepsini alıyor. Devam. Şükran. Good. Good. Delicious. One sandwich please. Buraya falafel yemeye geldim de. Türkiye. Aha. Bu arkadaki arkadaş, selamlaşmıştım ya. Bu yarım dinar dedi. Bu çocuk da 1 dinar dedi. 2 tane falafel böyle ikram etti bana. Bir şey demeyeceğim. Onun yumuşacıkmış ha. Bayağı yumuşacıkmış. Çıkarttığı yeni sıcak falafellerden ikram etti. Bayağı lezzetli. Eat here. Yeah, Şükran. Eat here. Şükran. Şu kırmızılı arkadaşa helal olsun ha bak. Kazıklamaya kalkmadı. Normal fiyatı söyledi. Sandviç yaptı. 2 tane falafel ikram etti bana geldiğimde. Bir de poşetin içine 2 tane falafel daha koymuş. Dürüstlük gerçekten başka bir meziyet ya. Gerçekten başka bir meziyet yani. Çok basit ya bak, çok basit. Çok lezzetli bu arada ya. Yumuşacık ve baharatı biraz daha az önceki yediğim falafellere göre. O yüzden hafif bayağı. İlk defa bu tarz bir falafel yiyorum çünkü içerisinde patlıcan var. Normal tahini soslu domates var, marul var, patlıcan koymuşlar ekstra olarak. Değişik bir tat vermiş, güzel bir tat vermiş ha. İlk defa böyle yiyorum. Ürdün'de fark ettiğim bir şey var. Turistik bir bölge olsun veyahut da olmasın fark etmiyor. Bir yabancı gördüklerinde kitleniyorlar böyle, bakıyorlar. Yanından geçip gidene kadar bakıyorlar. Hatta arkasını dönüp bakan bile var. Bunun sebebini çözemedim. Neden bu kadar ilginç geliyor insanlara bir yabancının Ürdün'e gelmesi, oralarda dolaşması bilmiyorum. Çünkü turistik bölgelerde de aynı şeyi yaşadım. Turistik olmayan bölgeyi hadi anlarız. Ne işi var bunun burada der gibi bakan çok. Ama en turistik yerde bile o gözle bakıyorlar yani. Kitleniyorsan, anladın mı? Bakıyor böyle. Onu bir türlü çözemedim. Soramıyorum da ayıp olur diye. Bir de dil de yok. İlginç geliyoruz galiba insanlara, bilmiyorum ben. Ne işi var bunun Orta Doğu'da falan da diyor olabilir. Selamünaleyküm, good morning.
Hello. Bu da çok oluyor. Arabanın içinde ne sallıyorlar, bağırıyorlar, gülümsüyorlar filan. Şu ana kadar sokaklarda hep çarşaflı ablaları gördüm. Sakallı abileri gördüm, böyle takke giyen amcalar. Yani dışarıdan ben Müslümanım diyor. Şimdi onlarla selamünaleyküm, aleykümselam iletişimi kurduk, tamam. Hristiyan halka selamünaleyküm demek, gerçi bu bölgelerde çok yanlış anlaşılan veya ayıplanan bir durum değil ya. Sonuçta bu bir selam olarak algılandığı için. Lübnan'da rastlamıştım buna, yani Hristiyanlar da selamünaleyküm deyip hello iletişim kuruyorlardı diğer insanlarla. Çünkü baktığında hani bir Hristiyan niye selamünaleyküm desin, niye insanlara selamünaleyküm diyorsun diyecek olan vardır. Onun açıklamasını yapıyorum. Selam desek de olur. Merhaba da diyebiliriz ha. Merhaba zaten Arapça. Thank you, şükran. Arkadaşlar biraz önce Yunan Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ettim. Aziz George Kilisesi olarak geçiyor. Bu kilisenin içerisinde çok önemli bir tarihi eser var. Milattan sonra 6. yüzyılda yapılmış olan kutsal topraklara ait en eski harita var. Bu haritayı kilisenin yerine, tabanına işlemişler ve mozaik harita şeklinde işlemişler. Bugün Mısır topraklarında kalan Teb'den Lübnan topraklarında kalan Biblos'a kadar uzanıyor bu harita. O kadar detay işlemişler ki ve bugüne kadar korunmuş bu harita. Şanslıyız ki artık büyük bir kısmını mı görüyoruz, küçük bir kısmını mı görüyoruz bilmiyorum ama bayağı bir geniş toprakları harita üzerinde görebiliyoruz. Tabii yazıyı okuyamıyorum ne yazık ki. İnsan hayret ediyor, yani milattan sonra 6. yüzyılda böyle bir harita yapılmış ve bugün bu haritaya gelip ziyaret edebiliyoruz. İlginçtir ki kilisenin yere yapmışlar, yani kilisenin tabanına yapmışlar, yere yapmışlar ve büyük ihtimalle üzerine basa basa ibadet ediyorlardı. Böyle bir tarihi eseri görebildiğimiz için şanslıyız gerçekten. Amman'a 30 kilometre uzaklıkta Madaba şehrinde gelip günübirlik burayı görebilirsiniz. Yani dinler tarihine eğer merakınız varsa. Bu arada Madaba şehri de mozaikler şehri olarak geçiyor. Burada önemli bir mozaik okulu var. Şu an hatta hediyelik eşya dükkanlarının önünden geçiyorum. Burada da görebiliyorsunuz. Yani mozaik çok uzun yıllardır burada önemsenen bir sanat. Bir gelenek haline gelmiş. O yüzden mi kiliseye mozaik işlediler bu haritayı, yoksa oradan kaynaklanan bir gelenek mi, onu bilmiyorum maalesef. Ama insan hayret ediyor ya. Gerçekten böyle şeyleri ziyaret edince hayret ediyor yani. Lübnan seyahatimi takip etmiş olanlar Biblos şehrini hatırlayacaktır. Biblos'un da tarihte önemli bir yeri var. Aynı zamanda çok da güzel bir şehir orası. Beyrut'a da çok yakın. Günübirlik ziyaret edebileceğiniz uzaklıkta. Ve bütün gününüzü orada geçirebilirsiniz yani. Akdeniz'e açılıyor. Tarihi dokusu var. İnsanları sıcakkanlı. Ben çok beğenmiştim şahsen Biblos'u. Kiliseyi tekrardan sizlere göstereyim. Şu sağ köşede bir bilet ofisi var. Oradan biletinizi alıyorsunuz. 1 dinar bu tarihi eseri görebiliyorsunuz. Kutsal topraklara ait en eski haritayı da görmüş olduk böylelikle. Burada kilimler var. Büyük ihtimalle el dokumasıdır. El dokumasıyla makine işini nasıl ayırt edebiliriz acaba bak. Bu konuda hiçbir fikrim yok ya. Daha önceden hiç düşünmemiştim. Böyle kıllı kıllı olunca mı el dokuması oluyor? Hani bir kusur gibi gözüküyor ya, çünkü makine kusursuz yapıyor her şeyi. Oğlum ne güzelmiş ya. Yalnız renkleri çok güzelmiş ha. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Eğer buraya gelip de bir şeyler almak istiyorsanız, yani Ürdün'e gelip de kendinize bir şeyler almak istiyorsanız her şeyde pazarlık yapın. Burada pazarlık kültürü var. Selamünaleyküm. Selam, merhaba. Thank you, şükran. İçeride müzik var da şöyle dışarıdan sizlere göstereyim abi ne satıyor. 2 parçası 1 dinar diyor. Bak mozaik. Mozaik değil de mozaikmiş gibi. Tişörtler.
Şu başlarına bağladıkları şey, bunun adını unuttum ya. Başka bir şey diyorlardı burada. 5 Ürdün dinarı. Burada şallar var. Dostlar, şimdi bir tane dükkanın önünden geçiyordum. Burada el yapımı magnet yapıyorlar. Bu cam dedi. Bu da taş dedi. Kırıyorlar, parçalıyorlar. Burada yapıştırıcı var. Ona sürüyor. Daha sonrasında buraya yapıştırıyor. Şeklini yapıyor. Burada abimiz biraz daha büyük ve detay çalışıyor. İnce işçilik yalnız ha. Büyük emek. Burada gördüğünüz bütün mozaikler bu şekilde yapılıyor dostlar. Have a good day. Thank you. Abi su taşıyor galiba. Su olsa gerek. Burada antikalar var. Şehir hakkında araştırma yaparken bir olay okudum. Madaba katliamı olarak geçiyor ya da Madaba isyanı olarak geçiyor. 1955 yılında yaşanmış. Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir tartışma çıkıyor. Sebebini bilmiyorum, yazmıyordu. Bu tartışmadan sonra olaylar büyüyor. Bazı gruplar Müslümanları kışkırtıyor ve bu kışkırtmalar sonucu Müslümanlar da Hristiyanlara saldırıyor bu şehirde. Yaşanan olaylar sonrasında hayatını kaybeden Hristiyanlar oluyor ve bir süre ortalık bayağı bir gergin kalıyor. Böyle bir olay yaşanmış zamanında. Yani baktığınızda çok da uzun bir süre önce yaşanmamış. Daha sonrasında artık birileri mi araya girdi, halkın kendisi mi ya biz ne yapıyoruz deyip bir düşündü, bir araya geldi, bir barış yaptı. Şu an günümüzde hiçbir problem yok anladığım kadarıyla. Yine illaki problemler vardır da yani isyan çıkacak, insanları öldürecek kadar bir problem yok gibi. Şu an bir arada bu şehirde yaşıyor Hristiyanlar ve Müslümanlar. Çok güzel bir koku geliyor bir yerden ama çözemedim. Büyük ihtimalle bir tütsü yaktılar. Bulamadım ya nereden geldiğini. Ne güzel takılar var ha. Aynen buradan geliyor. Şimdi içeri girince şey yaptım. Daha net aldım kokuyu. Orada tütsüler var. Burada yakmış abimiz tütsüyü. Eski paralar. Avustralya parası, üstünde Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı var. Aa, bizim 50 kuruş. Oh şuraya bak. Kurcalasam 100 tane bulacağım. Burada da 1 lira var. 50 kuruş verilen tırrek tayfanın mutlu olduğu bir an. Bir ara ne kadar meşhurdu o ya. Selamünaleyküm abi. A lot of 50 kuruş. İşte Turkish money a lot. Yeah. Turkish money a lot. Too much. Oh. Four Aha. dinars. Ha, 4 tanesi 1 dinar. Four dinars. Ha, 4 tanesi 1 dinar diyor. This Turkey, Yeah. money Turkey. Şükran. Oh, this beautiful. Ha, bunlar. 5 tanesi 1 dinar diyor. Abinin dükkanı çok iyiymiş yalnız ya. Çok hoşuma gitti. Şimdi buraya kadar geldiniz. Bu mozaiği gördünüz. Yani o haritayı gördünüz. Şehri gezdiniz. Daha görülecek edilecek tarihi yerler var. Bitti. Buradaki geziniz bitti, tamam mı? Ne yapıyorsunuz? Bir ulaşım aracı buluyorsunuz. Büyük ihtimalle taksi olacaktır buradan. Otobüsler de geçiyor ama saatini öğrenmeniz lazım. Çok seyrek geçiyor. Nebo Dağı'na gidiyorsunuz dostlar. Yine Ölüdeniz videosunu hatırlayanlar, Nebo Dağı'na gitmiştim ben Ölüdeniz'i ziyaret ettikten sonra. Nebo Dağı da orada bir kilise var, yine Bizans kilisesi. Yerde mozaikler, böyle duvarlarda mozaikler var. Hem o mozaikleri görüyorsunuz. Ayrıyetten şöyle önemli bir yeri var Nebo Dağı'nın. Hazreti Musa vaat edilmiş toprakları o dağın üstünde görüyor. Ve vaat edilmiş toprakları gördükten kısa bir süre sonra orada vefat ediyor. Mezarının nerede olduğu bilinmiyor. Hello, how are you? How are you? I'm good. And you? Good, thank Where you. are you Şükran. from? Türkiye.
Oh, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür oldum. Do you like fruit juice? Thank you. Türkçe biliyor musun? No. A couple words. Little. Ha, şükran. Come on. Thank you. Turkish. Ne diyordum? Vaat edilmiş toprakları gördükten kısa bir süre sonra Nebo Dağı'nda vefat ediyor. Mezarının tam olarak nerede olduğu bilinmiyor. Ama içerisinde bir kilise var dedim ya, Bizans kilisesi. Kiliseye bir anıt mezar gibi bir şey yapmışlar. Böyle yürüyorsunuz, yerde bir boşluk var. Bir bakıyorsunuz aşağı, bir mezar yeri gibi bir şey bırakmışlar. Boşluk bırakmışlar. Orası Hazreti Musa'nın temsili mezar yeri olarak anılıyor. Duvardaki mozaikler olsun, yerdeki mozaikler olsun çok güzel korumuşlar bu arada. Manzarası da güzel. Yani Filistin topraklarını görüyorsunuz. Ondan sonra Lut Gölü'nün, yani Ölü Deniz'in kuzey kısmını görüyorsunuz. Ama umarım geldiğinizde hava puslu olmaz. Ben gittiğimde pusluydu. Puslu olmayan, açık olan bir havada ilk yerleşim yeri olan J ile başlıyordu. Neydi adı ya? Jeru. Öyle bir şey. Hatırlayamadım şimdi, aşağı yazarım. Orayı da görüyorsunuz. Şanslıysanız Filistin topraklarının, Kudüs'ün bir kısmını, oradaki dağları falan görüyorsunuz. Tavsiye ederim oraya da gitmeniz. Yani buraya kadar gelmişken oraları da görmenizi tavsiye ederim. Dinler tarihi açısından merakınız varsa Orta Doğu coğrafyası kesinlikle gelip görmeniz gereken bir coğrafya. Sonuçta vaat edilen topraklar burada. Kutsal topraklar Orta Doğu coğrafyasında. Yani bugün süren savaşların, geçmişte yapılmış savaşların hepsi kutsal topraklara sahip olma mücadelesi. Ben egemen olmalıyım. İşte Müslümanlar egemen olmalı. Hayır, Hristiyanlar egemen olmalı. Hayır, Yahudiler egemen olmalı. Burası bize vaat edilmiş topraklar. Bu sebepten hep milyonlarca insan belki etkilenmiş çıkan olaylarda. Binlerce insan, on binlerce insan hayatını kaybetmiş ve hala yanı başımızda bir savaş sürüyor. Hayatını kaybediyor insanlar. Neden? Bize vaat edildi bu topraklar. Yani yanı başımızda arabaya atlayıp gitsek belki 2 saatlik yol değildir ha. 3 saat olsun hadi. Soykırım yapıyorlar resmen. Çoluk çocuk ölüyor, kadın ölüyor, hastane bombalanıyor. Etik, ahlak yok hani. Böyle bir şey yok yani, anladın mı? Abi, I have a question. These stores, Okay. mostly Muslim Muslim. owner or Christian owner? From Jordan. From Jordan. Yeah. Anlamadı abi beni. Şeyi sordum da buradaki dükkanların genel sahibi Müslümanlar mı yoksa Hristiyanlar mı, onu sordum da anlamadı. Okay, how much for example gold? This 1 gram from Jordan. Dinar. Dinar. 1 gram altın 48 dinarmış burada dostlar. Yes. 45 ile çarpın, TL fiyatını bulacaksınız. For example mesela. This you? Aynen. Bu ne kadar abi? $100. All set. Okay. Şu set komple 100 dolarmış. How much for example? Ne kadar It's, mesela? 13, 14. Dinar. Yeah. Oh. 30-40 dinarmış abi. Şu 30-40 dinar arası değişiyor galiba. All 30-40 dinar. Yeah. 30-40 And dinar arası one- değişiyormuş. 100 dinara kadar çıkıyormuş. 13, 14. 13, 14. Yeah. 1, 4, 1, 3. Oh. 13, 14 dinar bilezikler. Ama şunlar kaç ayar altın bilmiyorum. 21. 21, 21 Yes. ayar altınmış. 21. 13, 14 dinar diyor. 45'e çarparsanız TL karşılığını bulursunuz dostlar. Mesela burada yüzükler var. How much for example? $20. $30. 20-30 dolar diyor. Aşağı yukarı 20-30 This dolar diyor. diamond. Diamond diyor, elmas Yes. diyor ama 20-30 dolara elmas olur mu? Diamond. Abi inşallah beni doğru This, anlıyordur ya. $200. Elmaslar 200 dolar diyor ve yukarısı diyor. Yes. Şükran abi. Şükran, Sağ ol. you're welcome. Sağ ol abi. Teşekkürler. Send me. Okay. You have number, I can send you. Okay. That's Okay. mobile. WhatsApp, Instagram. Instagram. Aha. No, it's, Facebook. Facebook okay. Okay. Altın fiyatlarını merak eden çok oluyordu da hazır böyle kuyumcular çarşısı gibi bir yerden geçiyorken sorayım dedim ya, sağ olsun abi de anlattı. Şeyi merak ettim. Şimdi burası çoğunlukla Hristiyan halkın yaşadığı bir yer dedim ya. Acaba dükkan sahipleri Hristiyan mı yoksa Müslüman mı, onu merak ettim. Ya bu sadece merak, hani bir ayrım yaptığımdan sormuyorum bunu, merak ediyorum. Burada ticareti kim yapıyor? Bunu merak ettiğim için sormak istedim. Başta anlamadı abi, daha sonrasından böyle 50-50, yarı yarıya gibi dedi. From Turkey. Yes, yes, yes. You from here? Good Turkey, Jordan. From Jordan. Yes, Şükran. Yes. Memnun oldum amca. Memnun oldum. I am Jordan. You're from Jordan. Yes, in the Madaba. Madaba, yes. From Madaba. I It's live. beautiful city. I live to the Madaba. You live to Madaba. Yes, Beautiful city. yes. Çok güzel şehir valla.
Şükran. Şükran. مع السلامة. Have a good day. Maselam. Maselam. Amca elimde kamerayı gördü. Ne yapıyorsun dedi. Dedim amca video çekerek geziyorum. Çekeyim mi seni dedim. Çek dedi. Güzel bir amcamızdı. Türkiye'den geldim diyorum. Good diyor. Böyle arka arkaya 10 defa good diyor. Selamünaleyküm amca. Ürdün'de her 10 kişiden 11'i sigara içiyor. Yani erkekler birini söndürmeden diğerini yakıyor. Yani fosur fosur sigara içiyorlar. Ve şöyle bir kültür var burada. Aman dolmuşa bindim, otobüse bindim, sigaramı atayım, dükkana girdim, sigaramı atayım. Yok. Restorana girdim, sigaramı atayım. Yok. Gir içeri. Sigarayla giriyorlar her yere. Şuradan mahalleleri dolaşıyorum biraz. Orada ekmekçi var. Parçalamışlar dükkanın kepengini. Ürdün'deki ev tipi genelde bu şekilde. Yani Orta Doğu deyince kafanıza canlanan neyse onu gerçekten yansıtıyor. Hırsızlara karşı önlem. Şu ana kadar Ürdün'ün güvenli olduğunu düşünüyorum. Yani gezip gördüğüm, deneyimlediğim kadarıyla söylüyorum. Hiçbir güvenlik problemi yaşamadım. Güvenlik problemi yaşayan biriyle de karşılaşmadım. Çok fazla mesaj alıyorum. Abi yanı başında savaş var. Neden oraya gittin? İşte başına bir şey gelecek, orası tehlikeli filan. Yani Ürdün'ün kendisinde bir tehlike yok. Olur da İsrail'in kafasına eser, buraya bomba yağdırırsa onu bilemem yani. O gerçekten bilemem. Mesela ben Lübnan'da seyahat ederken öyle bir risk vardı. Çünkü bırakın köylerini, kasabalarını, Beyrut'un kendisini bombalıyordu İsrail. O yüzden o biraz şansa kalıyor Orta Doğu'da gezerken, ama Ürdün'e bomba attığını ben duymadım şimdiye kadar ya. Attıysa da ben bilmiyorum. Yani anlayacağınız, gönül rahatlığıyla gelip buraları ziyaret edebilirsiniz. Ama şans işte, dediğim gibi bilemiyorsun ki Orta Doğu, her an her şey değişebiliyor. Orta Doğu'da kartlar her gün yeniden dağıtılıyor. Kafasını esip de buraları bombalamak isterse bazı ülkeler, orası da artık şansa kalıyor be. Ne kadar kötü bir şey ya. Çok acı bir şey. Günlük hayatını devam ettiriyorsun, bomba düşüyor üstüne. Şaka gibi değil mi? Ama değil. İnsanların yaşadığı şeyler bunlar. Ve biz oturduğumuz yerden, internetten hiçbir şey bilmiyorken, hiçbir hissi anlayamıyorken oturduğumuz yerden sallıyoruz ona buna. Ne güzel değil mi hayat? Bu sadece burası için değil, dünya üzerindeki herhangi bir konu, mevzu veyahut da olay için geçerli. Empatiden yoksun, tamamen klavye delikanlılığı. Başka hiçbir şey değil. Bir an için aklımdan çıkmıştı da şimdi hatırladım. Şunu söylemeden bu videoyu bitirmemem gerekiyor. Ürdün'de yaşayan Hristiyan halk dünya üzerindeki en eski Hristiyan topluluklarından bir tanesi dostlar. Ürdün'de azınlıklar, bunu söylemiştim. Suriye'de ve Filistin'de yaşanan olaylardan sonra buradaki Müslüman popülasyonu daha da arttı. Buraya çok fazla Suriyeli ve Filistinli insanların göç ettiğini az çok tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü Ürdün ikisine de komşu ve kapısını açtı bu insanlara. Buradaki Müslüman nüfusu daha da arttı. Ve Müslümanlar Hristiyanlara göre daha çok çocuk yapıyormuş benim öğrendiğim kadarıyla. O yüzden Hristiyanlar bayağı bir azınlık şu an nüfusta. Ürdün'ün şu anki kralı 2. Abdullah ve şöyle bir şey söylemiş internette araştırdığıma göre. Hristiyan Araplar benim ülkemin geçmişini, bugününü ve geleceğini temsil ediyor. O yüzden onlar benim için oldukça önemli demiş. Ve buradaki Hristiyan halka da ne kadar önem gösterdiğini bu sözleriyle belli etmiş. Yani araştırdığım kadarıyla, kendi ağzından bu sözü tabii ki de duymadım. Ama internette birçok kaynakta bu sözü söylediği yazıyordu. O yüzden sizlerle paylaşıyorum. Parlamentoda temsiliyetleri var. Hristiyan halkı temsil eden milletvekilleri var. Bunun dışında ibadetlerini özgürce gerçekleştirebiliyorlar. Özel günlerinde izinli sayılıyorlar ve o günleri sokaklarda özgürce kutlayabiliyorlar. Tabii bu bizim dışarıdan araştırdığımız, gözlemlediğimiz kadarıyla yaptığımız yorum ve edinebildiğimiz bilgi. Bir de burada yaşayan bir Hristiyana bunları sormak lazım, ondan dinlemek lazım.
Valla tanışmaya çalıştım, birçok kişiyle konuştum. Böyle şeyleri sormak gerçekten ayıp ama maksat bilgi almak olunca hani Müslüman mısınız, Hristiyan mısınız? İnanın insanların neye inandığını, hangi milletten olduğunu, hangi şehirde doğup büyüdüğünü sormayı hiç sevmiyorum. Ama benim şu an görevim bu insanları bulup bilgi almak, değil mi? O yüzden utana sıkıla sormam gerekiyor bazen. Ama ne yazık ki şu ana kadar bir Hristiyanla tanışamadım. Tanışsaydım naçizane ondan rica edip ondan bilgi almaya çalışacaktım. Çünkü en doğru bilgiyi burada yaşayan Hristiyanlardan alabiliriz. Şeyi sorma sebebim de oydu. Buradaki esnafların geneli Müslüman mı diye. Şu esnaf Hristiyan deseydi onunla tanışıp nezaketen soracaktım, abi hani senden bilgi alabilir miyim buradaki yaşam hakkında diye. Ama maalesef öyle bir imkanım olmadı. Küçük bir şehir ya. Merkezi dolaştık. Ara sokakların bazılarına girdik. Ha, bitti. Ziyaret ettiğimiz kilise orada, hemen arkasında bir de altın rengini andıran kubbeli bir cami var. Büyük bir cami. Burada çöp tenekelerinin ayaklarına karşı bir garezi var galiba insanların. Gördüğüm her çöp tenekesinin ayaklarını parçalamışlar, yamultmuşlar. İşler kesat gibi. Herkes dükkanın önünde oturuyor. Müşteri bekliyor. Esnaflık da zor be. Müşteri varsa kazanıyorsun, yoksa geçmiş olsun. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Yani şehri tavaf ettim, hakikaten gösterebileceğim şeyler bunlardı. Onları gösterdim zaten. Anlatabileceğim şeyleri de anlattım diye düşünüyorum. Umarım bilgilendirici ve merak uyandırıcı bir video olmuştur. Ürdün'e yolu düşenler buraya da gelebilirler. Yani en azından yarım gününüzü ayırıp gelip tekrardan Amman'a dönebilirsiniz. Ya da Ölüdeniz'e kadar gidip sonra şeyi görüp, Nebo Dağı'nı görüp, buraya gelip burayı görüp Ürdün'e dönebilirsiniz. Dolu dolu bir gün harcamış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hapşuramadım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Adios amigos. Good good. Keyif halak. Selamun aleyküm. Güçlüsün ha, kuvvetlisin maşallah.